Yıl 624. Hicretin üzerinden 2 yıl geçmişti. Medine'deki Müslümanlar yeni hayatlarına alışmaya çalışıyordu. Ancak Mekke'de kalan müşrikler onların varlığını bir tehdit olarak görüyordu. Öyle ki Müslümanların malları yağmalanmış, Mekke ile Medine arasındaki gerilim giderek artmıştı. İşte bu gerilim o gün Bedir'de büyük bir savaşa dönüşecekti. Hicretin 2. yılında, yani miladi 624 yılında, Kureyşlilerden birçok kimsenin katıldığı büyük bir ticaret kervanı Ebu Süfyan idaresinde Suriye'ye gitti. Hazreti Peygamber bunu haber alınca ashabını topladı. Kervandaki malların çokluğunu, buna karşılık muhafız sayısının azlığını onlara anlatarak bu kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacağı Bedir'de ele geçirebileceklerini söyledi ve kendilerini sefere davet etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Ya Resulallah, sayımız az, silahlarımız kısıtlı. Ama biz Allah yolunda mücadele etmeye ant içtik. Emrin neyse yerine getireceğiz. Hazreti Sa'd bin Muaz ise, Ey Allah'ın Resulü, bizler sana biat ettik. Sen denize dalsan, biz de ardından dalarız. Canımız, malımız, her şeyimiz sana feda olsun. diyerek kararlılık ve sadakatlerini bildirdiler. Hazreti Muhammed, Allah'ım eğer şu küçük topluluğun yok olmasına izin verirsen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz diye dua etmiş ve bu istişarenin sonunda artık karar alınmış ve savaş hazırlıkları başlamıştı. Hazreti Peygamber Medine'den hareketinden 10 gün önce Talha bin Ubeydullah ile Said bin Zeyd'i kervan hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirdi. Ancak onlar Medine'ye Bedir Savaşı'nın yapıldığı gün dönebildiler. Kervanın dönüş haberini başka bir kaynaktan öğrenen Hazreti Peygamber 12 Ramazan'da, miladi 8 Mart 624 yılında Medine'den hareket etti. Sancaktarlık görevine Musab bin Umeyr, Hazreti Ali ve Sad bin Muaz'ın tayin edildiği İslam ordusunun sayısı 74'ü muhacir, geri kalanı ensardan olmak üzere 313 idi. Orduda 70 deve ve sadece 2 tane at bulunuyordu. Suriye'den dönmekte olan Ebu Süfyan Hicaz'a yaklaştığı sırada Hazreti Peygamber'in baskın yapacağını haber aldı ve Kureyşlilerden yardım istemek üzere Damdam bin Amr el-Gıfari'yi Ma'an'dan Mekke'ye gönderdi. Kendisi de kervanın pusuya düşmemesi için Bedir'den uzak olan ve nadiren kullanılan sahil yolunu takip etti. Ebu Süfyan'dan gelen haber üzerine Kureyş kabilesinin hemen bütün kollarından toplanan yaklaşık 1000 kişi Ebu Cehil kumandasında Mekke'den yola çıktı. Müşrik ordusunda 700 deve, 100 de at vardı. Kureyşliler Cuhfe'ye geldiklerinde Ebu Süfyan'ın habercisinden kervanın kurtulduğunu öğrenmelerine ve içlerinden bazılarının savaşa gerek kalmadığını söyleyerek geri dönmelerine rağmen, özellikle Ebu Cehil'in kışkırtmalarıyla hazırladıkları ordunun büyüklüğünü ve gücünü Müslümanlara göstermek için yollarına devam ettiler. Ebu Cehil, Bizim kim olduğumuzu unuttular. Onlara Mekke'nin efendilerinin kim olduğunu göstereceğiz. diye kalabalığın içinde yüksek sesle bağırarak müşrikleri kışkırtmış ve yüksek sayıdaki ordusuna güvenerek Müslümanlardan tamamen kurtulmak istemişti. Öte yandan Bedir yakınında ordusuyla konaklayan Hazreti Peygamber, kervan hakkında bilgi toplamak üzere Zübeyr bin Avvam, Hazreti Ali ve Sad bin Ebu Vakkas'ı Bedir kuyularına gönderdi. O sırada Hazreti Peygamber ve ashabı Kureyş ordusunun Mekke'den çıkıp Bedir'e geldiğini henüz bilmiyorlardı. Kur'an-ı Kerim de iki ordunun Bedir'e geldiklerinde birbirlerinden habersiz olduklarını ifade etmektedir. Zübeyr ile arkadaşları Bedir'e yakın bir yerde konaklayan Kureyşlilerin Bedir kuyusuna su almak için gönderdikleri kölelerden ikisini yakalayıp Hazreti Peygamber'in bulunduğu yere getirdiler. Bu kölelerin sorguya çekilmesi sırasında Kureyş ordusu için her gün kesilen deve sayısından düşman ordusunun yaklaşık 1000 kişi civarında olduğu tahmin edildi. Hazreti Peygamber'in esirlerin ifadelerini tahkik için keşfe gönderdiği Ammar bin Yasir ile Abdullah bin Mesud,
sabaha karşı Kureyş karargahında büyük bir karışıklığın hakim olduğu haberini getirdiler. Çünkü Kureyşliler, karargaha dönen diğer kölelerden Müslümanların Bedir civarında bulunduğunu haber alınca, büyük bir heyecana kapılmışlar ve baskına uğramamak için tedbir almaya başlamışlardı. Fakat o gece yağan şiddetli yağmur her iki tarafa da hareket imkanı vermedi. 17 Ramazan, Cuma sabahı her iki ordu erken saatlerde Bedir'e doğru yola çıktı. Hazreti Peygamber Bedir kuyularına Kureyşlilerden daha önce ulaştı ve savaş taktiklerinde bilgili Hubab bin Münzir'in tavsiyesi üzerine düşmanın geliş istikametine göre kendilerine en yakın kuyuyu bırakarak diğerlerini kumla kapattırdı. Savaştan önce Hazreti Peygamber, cahiliye devrinde de elçilik görevini yürüten Adi kabilesinden Hazreti Ömer'i Kureyşlilere göndererek savaş yapılmadan Mekke'ye dönmelerini teklif etti. Fakat Kureyşliler savaşmakta ısrar ettiler. Eski Arap adetine göre savaşı kızıştırıp başlatmak üzere Kureyşlilerden Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid, İslam ordusundan da Ubeyde bin Haris, Hamza ve Ali meydana çıktılar. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali hasımlarını öldürdükten sonra ağır yaralanan ve daha sonra aldığı yaralardan dolayı şehit düşen Ubeyde'nin yardımına gidip Utbe'yi öldürdüler. Mübarezelerin sonuçlanmasından sonra savaş başladı ve ikindiye doğru Müslümanların kesin zaferiyle sona erdi. Başta İslam'ın ve Hazreti Peygamber'in en büyük düşmanı Ebu Cehil olmak üzere 70 müşrik öldürüldü. 70 kişi de esir alındı. Buna karşılık Müslümanlar sadece 14 şehit verdiler. Hazreti Peygamber şehitlerin namazını kılarak onları defnettirdi. Kureyş'in ölülerini de gömdürdü. Müslümanların bu savaşta meleklerin yardımıyla desteklendiği Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilmektedir. Buna mukabil İslamiyet'e karşı ısrarlı bir direniş gösteren Kureyşlilerin de Allah tarafından cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Duhan suresinde yer alan Batşe-i Kübra, yani şiddetli yakalayış tabiriyle Bedir Savaşı'nın kastedildiği müfessirlerin çoğu tarafından kabul edilmektedir. Bu etkileyici ikaz, Kureyş mensuplarının Müslümanlara karşı takip ettikleri siyasete olan güvenlerini sarsarak İslam'a yaklaşmalarına vesile olmuştur. Esirlere karşı iyi davranılmasını emreden Hazreti Peygamber onlardan sadece ikisini, Ukbe bin Ebu Muayt ile Nadr bin Haris'i, vaktiyle Müslümanlara yaptıkları işkenceye karşılık ölüme mahkum etti. Diğer esirlere yapılacak muamele hususunda da ashabın görüşünü aldı. Hazreti Ömer ve Sad bin Muaz gibi bazı sahabeler, bunların en yakın akrabaları tarafından öldürülmesini, Hazreti Ebu Bekir ise fidye karşılığında serbest bırakılmalarını teklif etti. Hazreti Peygamber, ikinci teklifi benimseyerek, esirlerin mali durumlarına göre 1000 ile 4000 dirhem arasında para ödemelerini şart koştu. Bazı esirlerin karşılıksız olarak okuma yazma bilenlerin ise 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmaları kararlaştırıldı. Taksim sırasında ihtilafa düşülmemesi için bütün ganimetler bir araya toplanarak savaşa katılanlar arasında eşit şekilde bölüştürüldü. Hazreti Peygamber, Zeyd bin Harise ile Abdullah bin Revaha'yı zaferi haber vermek üzere Medine'ye gönderdi. Kendisi de Ramazan sonu veya Şevval başında ordusuyla birlikte Medine'ye döndü. Savaşı kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle haber alan Mekkeli müşrikler ise Ebu Cehil'in yerine başkanlığa getirdikleri Ebu Süfyan ile birlikte Müslümanlardan intikam almak için yemin ettiler. Hazreti Peygamber'in askeri dehasını, strateji ve taktik kabiliyetini gösteren Bedir gazvesi, İslam cemaatinin başta Medine olmak üzere bütün Arap Yarımadası'nda büyük bir itibar kazanmasını sağlamış, böylece Hazreti Peygamber İslamiyet'i tebliğ için daha geniş imkanlara sahip olmuştur. Bedir Savaşı, İslam'ın yükselişindeki en büyük adımlardan biri oldu. Sadece bir zafer değil, aynı zamanda ahlakın, adaletin ve inancın bir simgesiydi. Ve o gün
Allah'ın yardımıyla tarihin seyrini değiştiren bir savaş kazanıldı. Dünya labirentini birlikte keşfetmek için abone olmayı unutma.